Herkese merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzun konusu itemlerin özellikleri ve öğe gücü ekstradan bir de sezon 4'te Uber Unique Craft malzemelerini nasıl elde edeceksiniz? Onun hakkında bilgi videosu çekiyorum arkadaşlar. Neden böyle bir video çekiyorum? Sebebi şimdi sezon 4 gelecek. Sezon 3 ve sezon 4'e yeni başlayan arkadaşlar çok. Ve onların en azından itemlerde ne özellikler seçmeleri gerektiğini veya öncelik olarak ne özelliği seçmesi gerektiğini bilmesi için böyle bir bilgi videosu çekiyorum. Aynen cümleyi biraz toparlayamadım ama sonradan biraz toparladım gibi ama hallettik. Yani. Şimdi kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Destek olursanız sevinirim. Bir de sezon 4 hakkında düşüncelerim mi, yani şöyle diyeyim, duygu ve düşüncelerim için bir video çekeyim mi? Hani sezon 4 bana göre nasıl? Sezon 4 için ne düşünüyorum? Öyle bir video atayım mı? Kısa bir video, öz bir video. İsterseniz yorumlara da yazabilirsiniz. Şimdi gelelim. İtem özellikleri. Arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Zırhta, ayakkabıda ve kolyede sabit, stabil seçeceğiniz özellikler var. Onları seçin. Ondan sonraki işte yüzüklerinizde, kılıçlarda, silahlarda seçeceğiniz özellikler yaptığınız build'e göre seçin. Hemen açıklıyorum. Zırhınızda kesin toplam zırh, hasar azaltma, yakın düşmanlardan hasar azaltma ve uzak düşmanlardan hasar azaltma. Bu 4 özellik kesinlikle olması lazım. Bu saydığım 4 özellik zaten yani full oran bir özelliktir. Siz bunu çıkartın ve ekstradan kolyenizde de toplam zırh ve hasar azaltma olması lazım. Bu iki özellik de kolyenizde olması lazım. Bu dediğim özellikleri kolye ve zırha getirirseniz gerçekten karakteriniz zırh, hayatta kalma konusunda gerçekten ayakta kalacaktır. Bir de ayakkabınızda kesinlikle 3 tane direnç olması lazım. Bu dirençler ise bu paragon ağacı olsun, bu yüzüklere attığımız dirençler olsun hani yetmiyor. Yetmediği için de kalan dirençlerimizi buradan sağlıyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı da ayakkabıda da kesin 3 direnç olması lazım. Hani paragondan sağlarsın direncini ama hasardan kısman lazım. Yani o şekilde ondan dolayı da dirençlerimizi ayakkabıdan alıyoruz. Şimdi bu 3 tem özelliklerini full tamamladık. Sonraki süreçte mesela benim bu build'im fiziksel hasar build'i arkadaşlar. Burada yüzüğümde fiziksel hasar, kritik vuruş hasarı getirmişim. Ve kritik vuruş ihtimali de olabilir burada. Uzaktaki düşmanlara hasar, şanslı vuruş getirmişim. Mesela ben sürekli bow'la uzaktan savaştığım için ok yetenekleriyle burada ekstradan uzaktaki düşmanlara hasar da olumludur. Veya şu yüzük, bu yüzük über olduğu için bu yüzüğü saymayalım. Veya şu kılıç, kritik vuruş şansı, savunmasız düşmanlara hasar, uzaktaki düşmanlara hasar. Düşmanları savunmasız bıraktığım için de böyle bir özellik seçmişim. Hani ve uzaktaki düşmanlara hasar. Sürekli uzaktan vurduğum için böyle bir özellik seçmişim arkadaşlar. O yüzden diğer özellikleri yaptığınız build'e göre seçebilirsiniz. Mesela bir tuzak build'i yapsanız bu yüzüklerde, silahlarda tuzaktan etkilenen düşmanlara fazladan hasar diye özellikler var mesela. O özellikleri takabilirsiniz eğer tuzak build'i yapıyorsanız. Anladınız mı? Yani item özellikleri genel olarak bu şekilde özetleyebilirim. Şuradaki yaptığınız build'e göre kalan itemleri de ona göre ayarlayabilirsiniz. Ama o ilk başta saydığım 3 tane ana itemin o saydığım 3 özellik kesinlikle olması gerek. Ya olmazsa işte hayatta kalma konusunda biraz sıkıntı yaşarsınız. Zırh konusunda sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Şimdi gelelim öğe gücü. Öğe gücü nedir? Arkadaşlar öğe gücü itemlerimizin üstünde kendisinin ana özelliği olan özelliklerin öğe gücüne bağlı olarak oranlarının gelmesi. Yani bu şekilde özetleyebilirim. Aynen. Açıklayayım hemen. Örnek veriyorum. Bu itemde diyor ki
tüm elementlere 28,5 direnç var. Bu itemin öğe gücü 925. Eğer bu itemin öğe gücü 300 olsaydı buradaki tüm elementlere direnç 28,5 ya. Eğer 300 öğe güçlü bir kolyenin de aynı full artılı hali bize tüm elementlere direnç 12,5 verirdi. Yani kısacası buradaki ana özelliklerimizin öğe gücüne bağlı olarak yüksek veya düşük olması. Bunu bu şekilde sizlere söyleyebilirim. Ve öğe gücü 1-300 arası bir oranları var. 300 ile 700 arası bir oranları var. 700'den sonrası da zaten full oran geliyor arkadaşlar. O yüzden öğe gücü aslında çok önemli. Mesela bu yüzükte de tüm elementlere direnç 12, soğuk direnci 12. Bunun öğe gücü 300 olsaydı tüm elementlere direnç 7, soğuk direnci de 7 olurdu arkadaşlar. Anladınız mı? Hani bunu da bu şekilde sizlere anlatayım. Öğe gücü bu yüzden önemli. Bu yüzden yüksek öğe gücü itemleri takın. Ekstradan zaten saldırı bonusu falan vesaire hepsi aynı şekilde yüksek olur. Bunu da bu şekilde açıklayayım öğe gücünü de sizlere. Şimdi gelelim Uber Uni'yi nasıl elde edersiniz? Arkadaşlar sezon 4 ile beraber bizim bir şey var. Parçalar var. Dur hemen gideyim. Şöyle gidelim. Lan ne hızlı geldik. Şurada, şimdi özür diliyorum. Burada. Bak burada göz alıcı kıvılcım var. Tamam mı? Bu göz alıcı kıvılcımın 4 tane elde ettiğiniz zaman buradan istediğiniz bir Uber'i alabilirsiniz. Şimdi sezon 4'te Blizzard ekibi şöyle bir şey yapmış. Yani o göz alıcı kıvılcımı free bir şekilde elde edebileceğiz arkadaşlar. İlk olarak şurada bir Lilith'imiz var. Bu Lilith'i kesince size bir tane göz alıcı kıvılcım veriyor. Bir de ekstradan sezon görevimiz var. Askerlerle beraber yaptığımız bir sezon görevimiz var. Ve sezon görevinde hatırlarsanız böyle etkinlikler geldiği zaman bir şey açılırdı. Nasıl anlatayım size? Bir NPC pano gibi bir şey açardık. Etkinlikleri yaptıkça işte bize sandıklar, itemler vesaire bir şeyler verirdi. O etkinliği de bitirdiğimiz zaman göz alıcı kıvılcım alacağız. Son olarak da sezon 4'te bildiğiniz üzere şu bosslar var ya. Böyle biraz yakınlaştırayım. Nerede? Şu bossları böyle bazen bulmakta gerçekten zorlanıyorum. Mesela bu Tövbekar salonundaki boss veya Varşan boss'u veya işte kan boss'u buradaki. İşte bu bossların 200. seviyesini kestiğimiz zaman herhangi birinin bir defa kesince sizlere bir tane kıvılcım veriyor arkadaşlar. Toplamda 3 tane free bir şekilde kıvılcım elde edebiliyoruz. Eğer bir tane de Duriel döndük veya yeni sezonda Andriel'den de düşecek ya Uber. Bir tane Uber düşürdünüz ama size mesela şey düştü. Andriel'in siması düştü mesela. Tamam mı? Bu kask düştü ve sizin hiçbir işinize yaramıyor. Bunu gidip demircide kırıyorsunuz. Size kıvılcım veriyor arkadaşlar. Göz alıcı kıvılcım veriyor. Ve buradan gelip isterseniz Harlequin alabilirsiniz. Veya işte yıldızsız gökler yüzüğü de alabilirsiniz. Böyle bir şekilde takas edebilirsiniz. Yani bence güzel olmuş. Zaten yapılacak şeyler onlar. O yüzden Uber elde etme şansımız daha da yüksek oldu arkadaşlar. Güzel olmuş. Videomuz bu kadardı. Kısa, öz ve net bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Oyuna yeni başlayan arkadaşlar için en azından özellik konusunda ne konuda nasıl ilerlemeli, öğe gücünün önemini anlattım. Bir de yeni sezonda Uber Unique işte hızlı bir şekilde nasıl elde ederiz onu da anlatmış oldum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.